Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Elimde bulunan cam vazoyu birkaç tane teknik uygulayarak şık bir hale getirdim. Bütün teknikleri ayrıntısıyla öğrenmek için sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ağız kısmının çevre ölçüsünü aldım dairenin ve orta noktasından geçen dikmenin kenarlara değen kısmını belirledim. Ve ölçüsünü, yani çevrenin yarısının ölçüsünü kağıt üzerine işaretledim. Orta noktasını belirledim. Şimdi bir kendime taslak çıkarttım burada. Motifleri üzerine yapıştıracağım. Bunun için önce bunu yapıştırdım. Bakın, gördüğünüz gibi ağız kısmındaki dairenin yarısına tekabül etti ve aynısını diğer yarısına da uygulayacağım. Yapıştırdıktan sonra kenarlarına çizerek kendime bir orada kılavuz çizgileri hazırlamış oldum. Şimdi motiflerimi hazırlıyorum. Soğuk porselen hamurundan silikon kalıplarımı kullanarak motifler çıkarttım. Bu orta noktaya orta motifler vardır bu silikon kalıplarında. Ondan yapıştırdım. Öne, arkaya, aynı zamanda alt tarafın ön kısmına ve arka kısmına aynı motiften yapıştıracağım. Arada kalan kısımlara da kenar motiflerden küçük, daha kısa motifleri yan yana getirerek bu kılavuz çizgilerimin üzerine çiçek tutkalıyla yapıştırdım. PVA çiçek tutkalı kullanıyorum. Çok memnunum. Çok iyi bir şekilde yapışıyor. Yüzeye tutunuyor. Soğuk porselen hamurumun yapılışı da kanalımda mevcut. Açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Bakın, bu şekilde yerleştirdim. Bu motifi, buna dikkat edelim. Sivri kısımlarının aynı hizada olmasına, altın ve üstün aynı hizada olmasına dikkat edelim. Yapıştırdıktan sonra, kuruduktan sonra çok müdahale edemezsiniz. Çünkü çıkartmanız gerçekten zor oluyor. Çok iyi bir şekilde yapışıyor. Alt tarafına da kılavuz çizgilerimin üzerinden motifleri yapıştırdım. Ve iyi bir şekilde yukarıyla uyumlu olması için de kontrollü bir şekilde hepsini gözden geçirdim. Kenarda tutkal kalıntıları olabilir ve yüzeyde bunları boyaya geçmeden önce mutlaka silerek vazomuzu hazırlayalım. Şimdi ben çatlatma tekniği uygulayacağım ortaya. Çatlatma tekniğinde çatlaklardan görünen rengin ne olacağına siz karar vereceksiniz. Ben koyu bir renk olmasını istedim. Bu Rich'in çikolata rengi. Neredeyse siyaha yakın bir kahve. Çok koyu bir kahve. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, bu çok önemli. Hep aynı yöne doğru boyuyoruz. Aynı yöne. Sağdan sola veya soldan sağa. Çatlatma tekniğinde bu gerçekten çok önemli. Motifleri de çikolata rengine boyadım. 3 kat boyuyoruz. Yani arada 3-4 saat mesafe bırakacak şekilde zaman aralığı boyayabilirsiniz. Eğer çok vaktiniz varsa bir gün bekleyebilirsiniz. Ama biraz sabırsızsanız eğer 3-4 saat sonra ikinci katı, yine 4 saat sonra üçüncü katı vuralım ki çalışmamız daha dayanıklı olsun. Çünkü üzerine çatlatma medyumu uygulayacağız. Üst tarafa ada çayı rengiyle boyadım. Bakın, motiflerin üstünü çok güzel bir renk. Bu rengi de ben çok beğeniyorum. Kadens'in rengi, ada çayı. Şimdi çatlatma medyumumu uygulayacağım. Öncesinde çok iyi bir şekilde çalkalayalım. Sonra boyayı yaptığımız yönün aksi yönünde, yani yukarıdan aşağı ya da aşağıdan yukarı. Bakın, ben yukarıdan aşağı kısımları da
bir miktar aşağıdan yukarı şekilde boyadım. Yönü değiştirmiyoruz. Çatlatma medyumunu boyayı boyadığımız yönün tam tersi yönünde boyuyoruz. Çatlatma medyumunu da 1 ya da 2 saat ara vererek zaman aralığı ikinci katını mutlaka boyayalım. Ve tam olarak kuruduktan sonra da üst tarafı açık rengi artık boyayabiliriz. Bakın ben bu en üst katını çikolata rengini boyadığım yönde boyama tavsiye ediliyor. Ancak ben denedim. Çatlatma medyumunu boyadığım yönde boyadığımda daha güzel sonuç elde ettim. Ben burada yaşadığım deneyimi size paylaşıyorum. Talimatlarda öyle demiyor. Bakın açık rengimi, bu rengimde fil dişi sahili rengi kadensin. Bakın aynı yönde, yani çatlatma medyumunu sürdüğüm yönde fırçayla sürüyorum. Buradaki püf noktası çok kat kat sürmeyelim. Yani bir vuruşta halletmeye çalışalım. Ben bazı yerlere boya gelmediğinde üstten gittim ancak sorun yaratıyor. Mümkünse tek hamlede halletmeye çalışıyoruz. İkincisi fırçamız çok yumuşak bir fırça olmalı. Çünkü medyumu kaldırabilir. Bunlara dikkat edelim. Şimdi ben bu çalışmanın üzerine gördüğünüz gibi bilgisayardan aldığım bu print out'u, o renkli çıktıyı uygun kısmını kestim, beğendiğim kısmını. Bunu keserken de ayrıntılı keselim. Zor sunmadan itinalı bir şekilde keserim. Çiçek tutkalıyla yapıştırdım. Bu resimleri yapıştırırken mümkünse çiçek tutkalımızı sulandıralım. Ekstra dekopaj tutkalı kullanmıyorum ben. Çiçek tutkalımı kağıdın üzerine sürdüm. Çiçek resmimin arka kısmına üzerine yapıştırdım. Bakın motif ortalacak şekilde onun iyi bir şekilde ayarlayalım. Çiçeği yapıştırdım ve üzerinden yine tutkalla geçtim. İyi bir şekilde. Çünkü tutkal daha sonradan şeffaflaşıyor. Herhangi bir sorun çıkmıyor, merak etmeyin. Şimdi bu yeşil kısmını biraz kahveyle Burnt Umber ve Glazing Medium'u, hatta Glazing Medium'u biraz daha fazla koydum. Fırçama aldıktan sonra bir daha yüklemiyorum boyayı. Bakın hatta fazlalığı bile aldım kasenin kenarında. Mevcut boyayı bir şekilde bu yeşilin üzerine, adaçayı rengimin üzerine yaydım. İç taraftan görünen bu kısmı da aynı işlemleri uyguluyoruz. Adaçayıyla boyadım, üzerinden Burnt Umber'la geçtim. Kenara gelen kısımları rötuşlar yapıyoruz. Bakın çatlatma medyumunu üst taraftan geçtiğim fil dişi sahili renginde bulaşmalar oldu motife. İnce fırçayla bunların üzerini kapatabiliriz. Tekrar çikolata rengiyle kapatıyoruz. Motiflerin üzerine yeşil altın rengimle pat patlayarak buradaki motifleri ortaya çıkarmaya çalıştım. Kanalıma halen abone olmadıysanız abone olmanız beni çok memnun edecektir. Aynı zamanda beğeni ve yorumlarınız da kanalımın ilerlemesine yardımcı olacaktır. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de zil simgesini tıklayarak tümünü işaretleyelim. Şimdi kenar kısımlara da bu yeşil altından ve dokunuşlar yapıyorum. Burada biraz ben sarıyı yaymak istedim. Genel yüzeye hafif hafif böyle süpürmeler, dokunuşlar şeklinde doğallık vermeye çalıştım. Tabi bu kısım yeşil olmaktan biraz çıktı ama çok güzel bir görüntü elde etmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kanalıma abone olan takipçilerime de ayrıca teşekkür ediyorum.
Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum.